Hayatta bazen bizi şaşırtacak kadar büyük tesadüfler yaşanır. Buna çok yakından şahit olmuş biriyim. Başımdan geçenleri anlatmadan önce kendimden biraz bahsetmeliyim. Ailemi kaybetmemin üzerinden 2 yıl geçti. Biricik kızlarını bırakıp bu hayattan göçüp gittiler. Onları kaybettiğim sene öğretmenliğe yeni başlamıştım. 2 yıl devam ettikten sonra mesleğimi bıraktım. Ve bundan sonra ailemden kalan evimde bütün vaktimi okuyarak geçirmeye başladım. Eskiden oldukça sosyal biriydim. Ailemi kaybettikten sonra ise tamamen içime kapandım. 2 yıllık süreçte hayatıma devam edebilmek için elimden geleni yaptım. Ama olmadı. Artık hayata eskisi gibi bakmam mümkün değildi. Ne gündelik hayatın kaygılarıyla meşgul olacak enerjim kalmıştı, ne de insanlarla ettiğim sohbetlerden eskisi gibi keyif alabiliyordum. Bu zamana kadar yaşadığım hayatta ne çok zaman kaybı var diye düşündüm. Ailem gidince hiçbirinin anlamı ve tadı kalmamıştı. Neredeyse herkesle iletişimimi kopardım ve kendimi eve kapattım. Ailemden kalan diğer evlerden gelen kira geliri olduğu için geçim kaygım da yoktu. Evimin salonuna duvardan duvara uzanan kocaman bir kütüphane yaptırdım ve okumak isteyip de okumadığım ne kadar kitap varsa oraya yığdım. Bu kendim için yaptığım en iyi şey, verdiğim en doğru karardı. Teknolojiden uzaklaştım. Bilgisayar, televizyon, telefon hepsini elden çıkardım. Vaktimin neredeyse tamamını okumakla geçirmeye başladım. Dünyada neler olduğundan bir haberdim. Bu durum kafamı dinleyip toparlanmamı sağladı. Ama dış dünyaya dahil olma anlamında bir toparlanmadan bahsetmiyorum. Çektiğim acıların azaldığını anlatmaya çalışıyorum. Belli bir rutin oluştuktan sonra yürüyüş ve alışveriş için de ayrı zamanlar ayırmaya başladım. Sağlığıma dikkat ediyordum. Yürüyüş için çıktığım zamanlarda çoğunlukla sahile ya da yeşilliğin olduğu yerlere gidiyordum. Fazla kalabalık ve gürültülü ortamları kafam kaldırmıyordu. Bu şekilde yaşamaktan mutluydum. Yalnızlık zaman zaman beni hüzünlendirse de kendimi en iyi yalnızlıkta bulduğumu söyleyebilirim. Kitaplarla harcadığım zaman kişiliğime çok şey kazandırdı. 2 yıl boyunca bir an olsun keşke konuşabileceğim biri olsa diye geçirmedim aklımdan. Kitaplar en iyi arkadaşım oldu. Bu yüzden hiç arkadaş edinmedim. Ta ki onunla tanışana kadar. Yürüyüşlerim sırasında çok eski kitapları bulabildiğim bir sahaf keşfettim. Adam'ı orada tanıdım. Sahafla ilgileniyordu. Gittiğimde onu hep kitap okurken görüyordum. Okuyabileceğim türde kitapları bulmamda bana yardımcı oluyordu. Her gittiğimde ayaküstü sohbet ediyorduk. Yüksek lisans yaptığını, arta kalan zamanlarını ise bu sahafta geçirdiğini öğrendim. Aslında buranın sahibi başkasıymış. Adam öğleden sonra gelip akşam dükkanı kapatıp çıkıyormuş. Ben de genelde akşamüstü gittiğim için hep ona rastlıyordum. Benim gibi vaktinin çoğunu okumaya ayıran biri olduğu her halinden belliydi. Bilmediği kitap yoktu. Almak istediğim çoğu kitabı okumuştu. Kitapların içeriğiyle ilgili bilgiler veriyor, bazen benzer başka kitaplar da öneriyordu. O gün sohbet ettiğimiz sırada okuduğu kitap kasanın bulunduğu masanın yanında duruyordu. Çıkmak üzere kasanın bulunduğu yere gittiğim sırada kitabın kapağına gözüm takıldı. Suç Psikolojisi adında bir kitaptı. "Bu tür kitaplar mı okuyorsun genelde?" diye sordum. "Evet, bu aralar öyle." diye cevap verdi. "Bu kitap nasıl peki? Beğendin mi?" diye sordum. Eline kitabı alarak, "Dün başladım. Bugün burada otururken bitirdim. Öyle söyleyeyim. Okumanı öneririm. İstersen ekleyeyim." dedi. Bu tarz kitapları hiç okumuyorum aslında ama madem ki öneriyorsun, bir değişiklik olsun diyerek kabul ettim. Kitapları poşete koyarken, "Ben de pek sevmezdim önceden. Buradaki kitapları karıştırırken Kanık diye bir kitap geçti elime. Bir bakayım dedim.
Elimden bırakamadım. Sonra da bu türe merak saldım dedikten sonra poşeti bana doğru uzattı. Kitapları aldım. Teşekkür ederim. Eğer beğenirsem o kitabı da okurum o zaman deyip dükkandan çıktım. O gece elimdeki kitabı bitirdikten sonra Adam'ın önerdiği kitaba başladım. Kitap gerçekten de sürükleyiciydi. Saatlerce sıkılmadan okudum. Bir sonraki gidişimde kitabı beğendiğimi, söylediği diğer kitabı da okumak istediğimi söyledim. Dükkanın arka tarafına doğru ilerledik. Bir bölümdeki bütün raflarda polisiye, suç türünde kitaplar vardı. Kitabı raftan alıp bana doğru uzattı. O bölümde bulunan diğer kitaplara da göz atmaya başladım. Adam okudukları arasından bazı kitaplar önerdi. İlgimi çeken birkaç kitap daha aldım. Sonra okuduğum kitap üzerine sohbet etmeye başladık. Kitap, insanları can almaya sürükleyen durumlar ve o kişilerin psikolojileri üzerinde duruyordu. Adam kitaptan bir bölüm hatırlattı. Hayattan beklentisi kalmamış, bir yere, bir kimseye aidiyet ve bağlılık hissetmeyen insanların bu suçu işlemeye daha yatkın olduğunu anlatan bir bölümdü. Ne garip değil mi diye söze başladı. Biz bu tür suçları işleyen insanların her zaman çevrelerinde yaşadığı problemlerden, hırslarından veya cinnetinden dolayı bu yola başvurduğunu düşünürüz. Hayatla bir derdi olmayan insanların buna daha meyilli olması sana da garip gelmiyor mu? Evet dedikten sonra biraz duraksadım. Sonra düşüncelerimi anlatmaya başladım. Bu varoluşsal boşluk ya da hayatın anlamını yitirmekle alakalı olabilir. Hayattan haz alamama, umutsuzluk, bütün bağların kopması gibi durumlar yaşayan kişilerin kendi hayatlarına son verdiklerini görüyoruz. Bu durumdaki bir kişi kendi hayatına değer vermediği gibi başkalarınınkine de kayıtsız kalabilir. Söylediklerimi onaylarmış gibi başını salladı. Ama sonra tam tersi bir şey söyleyecekmiş gibi kaşlarını çattı. Ama belki de böyle anlam buluyordur dedi. Olamaz mı? Bilemiyorum dedim. Yani başka hayatlara son vererek anlam bulma düşüncesi korkunç bir şey. Empati yapamıyorum ama böyle düşünüyor olabilirler evet dedim. Eve gidince kanıtı okumaya başladım. Kitap bir bölgede yaşanan seri can alma olaylarından bahsediyordu. İşlenen suçun şeklinden ve hayatını kaybeden kişiler üzerinde bulunan ortak emarelerden failin nasıl bulunduğunu anlatarak son buluyordu. Kitap oldukça sürükleyiciydi. Olay örgüsü çok iyi işlenmişti. Dükkana bir sonraki gidişimde yine kitabı çok beğendiğimi söyledim. Kitapla ilgili bazı detaylardan konuşmaya başladık. Adam bu tür kitapları okumayı sevdiği gibi konuşmayı da çok seviyordu. Onun heyecanla anlatması benim de hoşuma gidiyordu. En çok hangi kısmı sevdin diye sordu. Genel olarak çok beğendim dedim. Adamı bulmak için izledikleri yol, ayrıntıların işlenişi gerçekten sürükleyiciydi. Evet dedi. Her failin kullandığı bir metot var. Bu aslında onun imzası. Böyle bir film izlemiştim. Bir bölgede artan can alma vakaları vardı. Bunların seri olduğunu yine ortak özelliklerden anlıyorlardı. Mesela hepsinin üzerinde kırmızı bir kıyafet oluyordu. Ve hepsi yağmurlu günlerde gerçekleşen vakalardı. Maktullerin yaşları ve fiziksel özellikleri de aşağı yukarı aynıydı. Ama yapanı bulamıyorlar. Fail bilinmek istiyor ama bulunmak istemiyor. Çok meşhur bir film, sen de izlemişsindir mutlaka diyerek filmin adını söyledi. Hayır, izlemedim. Pek film izlediğim söylenemez. Evimde televizyon yok, haberlere bile bakmıyorum dedim. Öyle mi? En iyisini yapıyorsun dedi. Adam'la konuşmamız bittikten sonra biraz daha yürüyüş yaptım. Yürürken söylediği film geldi aklıma. Epeydir sürükleyici roman ve araştırma kitapları okuduğum için filmi merak ettim. Bir süre kararsız kaldım ama sonunda dizüstü bilgisayar almaya karar verdim. Uzun zamandır sadece kitap okuyordum. Arada bir film izlemenin bana bir zararı olmaz diye düşündüm. Hem belki arada haberlere de bakarım. Zaten internette vakit geçirmeyi çok sevmiyorum dedim.
Ertesi gün bu işleri hallettim. Akşam olduğunda Adam'ın söylediği filmi açıp izlemeye başladım. Film 3 saatti. Uzun zaman sonra ilk defa film izliyordum. Biraz garip geldi. Ama sonra kendimi biraz sıktığımı, kitap okuma dışındaki şeylerle uğraşmaktan kaçındığımı fark ettim. Film bittikten sonra birkaç saniye ekrana kilitlendim. 3 saat ekrana odaklanmak beni yormuştu. Elime kitap almak gelmedi içimden. Biraz internette vakit geçirmek, ne olup bittiğine bir göz atmak istedim. Sonra elim tarayıcıya gitti. Yıllardır açmadığım haber sitelerinden birine tıkladım. İlk başlık gözüme çarptığında yüreğim sıkıştı. Şehirdeki cansız beden sayıları artıyor. Yutkundum. Ben burada kendi köşeme çekilmiş sayfalar arasında hayali can alan failleri izlerken gerçek olanlar sokaklarda dolaşıyormuş. Açtım ve okumaya başladım. Her cümle kitaplarda defalarca karşılaştığım sahnelerin gerçek bir yansıması gibiydi. Bir apartman boşluğunda bırakılan iz, kapı önünde bırakılmış garip bir nesne, maktullerin seçiliş biçimleri, kitaplarımdaki kurguya tuhaf bir şekilde benzeyen işaretler vardı. Gözlerim satırları takip ederken içimde ürperti hissediyordum. Öylesine bir ürperti değildi. Bu ayrıntıları biliyor gibiydim. Devam eden günlerde elimdeki diğer kitapları okurken haberleri de takip etmeye devam ettim. Okuduğum kitaplardaki kurguyla an be an gerçekleşen olaylar neredeyse örtüşüyordu. Birkaç günde bir yeni bir beden bulunuyordu. Bulunan cansız bedenlerle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmak için bütün haber sitelerini geziyor, videoları izliyordum. Herkes bu olayları konuşuyordu. Bir başlığı tıkladım. Önce sıradan geldi. Cinayet haberleri hep benzer sözcüklerle yazılır zaten. Ama gözüm bir cümlede takılı kaldı. Bir önceki olayda olduğu gibi maktulün yanında eski bir kitap ayracı bulundu. Bir başka vakada kurbanın dairesinin kapısına tebeşirle çizilmiş daireden söz ediliyordu. Ben bunu biliyordum. Daha geçen hafta elimdeki romanda fail avının başladığını işaret etmek için kapılara daire çiziyordu. Kitapta geçen satırlar gözümün önüne diziliyordu. Birebir aynı değildi ama benziyordu. Ben bunları zaten okudum diye geçiriyordum içimden. Gerçekten kafam karışıktı. Acaba romanlarda gördüklerimi haberlere bakınca mı hatırlıyorum? Yoksa haberleri kitaptakiyle mi karıştırıyorum? Kafamda bu soruyu döndürüp durdum. Bazı ifadeler, bazı işaretler o kadar benziyordu ki görmezden gelemiyordum bu durumu. Ama daha fazla düşünmek istemedim. En iyisi bu kuruntulardan sıyrılıp olaya mantıklı olarak yaklaşmaktı. Okuduğum kitaplar zaten bu tür olaylarda genel olarak gözlemlenen şeyleri anlatıyordu. Şimdiki olaylarda da benzer şeyler görmek normaldi. Ama kafamdan şüpheleri atamadım. Sahafa tekrar gittiğim gün Adam'ın okuduğu kitaba kasten baktım. Onunla bu seferki konuşmamızda söylediklerini daha titizlikle dinliyor ancak ona belli etmiyordum. Tüm bu olanlardan haberim yokmuş gibi davrandım. Kendisi de bana bugünlerde yaşadığımız şehirde de böyle olaylar oluyor diye hiç bahsetmedi. Sonuçta sürekli üzerine konuştuğumuz bir konuydu bu. Bahsetmemesi garipti. Haberi olmama ihtimalini de düşündüm elbette ama herkes öylesine bu haberlerle meşguldü ki sadece benim kadar kendini izole etmiş biri bu olaylardan habersiz olabilirdi. Ona okuduğu kitabı sordum çıkmadan önce. Masanın kenarından kitabı alıp elinde döndürdü. İşaretler adında bir kitaptı. Kitabı bayağı bir övdü. Eğer bitirdiysen ben de okumak isterim dedim. Daha önce okuduğum bir kitaptı zaten. Bugün boş vaktimde tekrar bir bakmak istedim. Alabilirsin diyerek kitabı bana uzattı. Kitabı alıp çıktım. Eve geldiğimde hemen okumak istedim. Kitaplarda bir iz, bir işaret bulmak ister gibiydim. Ve bu dürtüme engel olamıyordum. Kitabın bir kısmında anlatılan hikaye şöyleydi. Aynı gün 3 farklı bölgede 3 cansız beden bulunuyor. İkisi 1 saatlik arayla ortaya çıkarken üçüncüsü birkaç saat sonra bulunuyor. Aynı gün içinde 3 ayrı vaka olduğu ortaya çıkınca
bulunan 3 cansız beden arasındaki ortaklıklara bakıyorlar. Üçünün de boynunun aynı taraftan darbe alarak kırılmış olduğu tespit ediliyor. Kitaptaki bu kısmı okurken daha geçen hafta buna benzer bir haber okumuş olduğumu hatırladım. Aynı gün içinde 2 kişi bulunmuştu. Ama ortak özellikleri konusunda bir ayrıntı okumamıştım. Hemen kitabı bırakıp daha ayrıntılı bir şey görmek için haberleri okumaya başladım. Bu olay kitapta okuduğum olayın aynısı değildi elbette. Zaten kitapta sadece bu olay da anlatılmıyordu. Ama olayların işleniş sırası ve bazı dokunuşlar öylesine örtüşüyordu ki bunu ancak bu kitaplarla vakit geçiren biri anlayabilir. Bu olayla ilgili daha fazla haber yoktu. Ama bir olayın yaşandığı yere ait bazı fotoğraflar bulabildim. Olay yeri fotoğraflarıydı. Orada gördüğüm kırmızı ipten bileklik birden bana bir şey hatırlattı. Adam'ın okumakta olduğu bir kitabı hatırladım. Sahafta masanın kenarında duruyordu her zamanki gibi. Kitabın orta kısmından ise ayraç olarak kullanılan kırmızı bir ip sarkıyordu. O fotoğrafı görünce kafamda direkt o sahne canlandı. Daha önce olay yerinde bulunan kitap ayracı, şimdi de bu detay. Kafamda bir sürü düşünce dolaşıyordu. Bu kadar benzerlik bir rastlantı olabilir mi? Ya şüphelerimde haklıysam ne yapmalıyım? Bu kadarcık bilgiyle polise gidip bir şeyler anlatsam bana deli derler muhtemelen. Ama birinin bunlardan haberi olmalı diye tekrar tekrar düşündüm. Önce emin olmam gerekiyordu. Bu yüzden sahafa daha sık gitmeye başladım. Adam'la ettiğimiz sohbetlerde ona daha kişisel şeyler sormaya başladım. Anladığım kadarıyla onun da ailesinden kimse kalmamış. Bir yakınından bahsetti sadece. Onunla da çok sık görüşemiyorlarmış. Tıpkı övgüyle anlattığı o kitapta bu suça meyilli olan kişiler gibi yalnız aidiyet ve bağlılık duygusunu yitirmiş insan profiline uyuyordu. Artık ondan duyduğum her şey kafamda bir boşluğu dolduruyordu. Ama hala kitaptaki ayrıntıların olaylarla benzeşmesi dışında bir şey elde edememiştim. Sürekli bu olayı düşünüyor, parçaları birleştiriyor, ipucu yakalamaya çalışıyordum. Sonunda iş Adam'ı takip etmeye kadar vardı. Bir akşam sahafın karşısında bulunan fotokopiciye girip o dükkanı kapatana kadar oyalandım. Çıkar çıkmaz fark ettirmeden arkasından yürümeye başladım. Birkaç sokak ötede bir apartmana girdi. Yaşadığı yeri de öğrenmiştim artık. Bu takipleri birkaç gün boyunca sürdürdüm. Sahaftan çıktığı ve eve girdiği saati biliyordum. Ama bu saatlerde bir şey yaptığına şahit olmamıştım. Belki de gündüz vakti takip etmem gerekiyordu. Ya gece çıkıyorsa? Sabaha kadar kapısının önünde nöbet tutacak değildim ya. Ama bir akşam bekleyebildiğim kadar beklemeye karar verdim. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Akşam saat 8 gibi apartmana girdi. Neredeyse gece yarısına kadar evin etrafında turlayarak apartmanı gözetledim. Gece saatlerinde apartmandan çıktığını görünce yerimden hopladım. Beni görmesin diye önünde durduğum apartmanın kapısına doğru attım kendimi. Ayağım merdivene takıldı. Yere kapaklanmaktan son anda kurtardım kendimi. Orada biraz bekledim. Adam sokağın sonuna kadar gittiğinde yerimden çıktım ve arkasından ilerlemeye başladım. Sokağın sonuna geldiğimde sağa sola baktım. Sol taraftaki yolu hızla ilerlediğini gördüm. O tarafa doğru koştum ben de. Ama bir süre sonra gözden kayboldu. O kadar hızlı yürüyüp gitti ki yetişemedim. Belki de yakalayacaktım diye söyleniyordum. Ama beni görmemesi için uzakta durmam gerekiyordu. Böylesi daha iyi oldu. Ya bana da zarar verseydi diye kendimi teselliye başladım sonra. Birkaç gün sonra artık beni harekete geçirecek bir şey oldu. O bölgede cansız bir beden bulunmuştu. Tam da o gecenin sabahına doğru. Sahafın yakınlarında bir bölgede bulunduğu söyleniyordu. Bu olaydan sonra artık harekete geçmem gerektiğini düşündüm. Polise gittim ve bildiğim her şeyi anlattım. Anlattıklarımı garipsediklerini hissettim. Ama söylediklerimle ilgilendiler. O gün birçok polisle konuştum.
Polisler hemen harekete geçti. Adam'ı alıp sorguladılar. Ama Adam tutuklanmadı. Anlam veremedim bu duruma. Yeterli bir delil mi bulunamamıştı, yoksa ben mi yanılmıştım? Bunu anlamak için tedirgin olsam da sahafa gidip Adam'la konuştum. Onunla yüzleştim. Onu takip ettiğim gece sahafa gitmiş. Bunu kanıtladığı için bırakmışlar. Bana neden böyle bir şey yaptın diye sordu. Ona açık açık şüphelerimi anlattım. Okuduğumuz kitaplardaki ayrıntılardan ve yaşanan olaylarla olan benzerliklerinden bahsettim. Bir süredir kafamın bunlarla meşgul olduğunu ve artık ne düşüneceğimi bilemediğimi söyledim. Söylediğine göre Adam da bu olaylardan çok fazla haberdar değilmiş. Çevrede yaşananları duymuş ama ayrıntıları bilmediği için benim gibi bir bağlantı kuramamış. Başta bana karşı tepkili ve mesafeli davrandı. Onu böyle bir şeyle itham etmem, peşine düşüp takip etmem onu sinirlendirmişti. Ama benzerliklerden bahsettikçe konuya ilgisi arttı. Birkaç habere göz atmasını istedim. Okuduktan sonra Adam'ın da yüzünün şekli değişti. Sonra bu kitapları senden başka verdiğim bir kişi daha var dedi. Hatta neredeyse eş zamanlı. O da bizim gibi bu tür kitaplara meraklı biri. Her geldiğinde ona aynı kitapları öneriyordum. Bizim okuduklarımız yani, aynı kitaplar. Hatta sahafa geldiğim gece, senin beni takip ettiğini söylediğin gece beni arayıp bir kitap sormuştu. Ona gece sahafta olacağımı söyledim. Oraya geldi ve kitabı alıp gitti. Sen neden gitmiştin sahafa diye sordum. Okuduğum kitabı masanın üzerinde unutmuştum. Onu almak için gittim dedi. Yani Adam'ın söylediği kişi o gece o bölgedeydi. Belki de yanılıyorduk ama bunları polise bildirmemiz gerekiyordu. Adam, sahafa gelen diğer kişinin neredeyse her şeyini biliyordu. Onu bulmak zor olmadı. Olayı çözmek de çok sürmedi. Bir süre sonra adamın tutuklandığı haberi yayıldı. Televizyon haberlerine, gazetelere konu oldu. Bütün ülke bu haberle çalkalandı. Uzun zamandır aranan fail bulunmuştu. Hem de ortak olarak okuduğumuz kitaplar aracılığıyla.